Merhaba sevgili izleyiciler. Ramazana 10 gün kaldı ve biz de buna hazırlık olarak bir çalışma yapmak istedik. Doktor Sedat İlgil ile beraber. Psikiyatri alanındaki hastalarımız için Ramazan nasıl geliyor? Birkaç şekilde geliyor. Birkaç açıdan çok önemlisi. Bunlardan bir tanesi oruç tutmaları. İlaçla beraber oruç tutmaları. Açlık süresi ve sirkadyen ritmi, uyku uyanıklığının değişmesi ve sodyum gibi seviyelerin değişmesi. Bunların her biri bizim için son derece önemli. Fiziksel ve zihinsel bütünlüğün bozulmaması önemli bir yere sahip diye düşünüyorum bu alan hastaları için. Hastalıklara göre ya da ilaçlara göre dikkat edeceğimiz yerler var galiba. Bu konulardan bahsetmek ister misiniz? Şimdi oruç tüm dinlerde olan bir şey. Bizim için Müslümanlıktaki oruçtaki fark şu. Allah'tan biraz daha kısaldı gündüzler. Bizim daha sıkıntılıydı. Arada sıvı almıyoruz. Çok kısa aralarla 2 yemek yiyoruz ve arada sıvı almıyoruz. Yoksa oruç kesinlikle zararlı bir şey değil. İslam'daki oruçtaki sıkıntı sıvı almamakla ilgili sıkıntı oluyor. Ve kilo alma ritmi değişebiliyor. Bunun dışında büyük bir sıkıntı yok. Sıvı almamak buradaki en önemli sorunlarımızdan biri. Hangi hasta grubu önemli? Burada özellikle afektif bozukluklarda lityum kullanan hasta grubu çok önemli. Hiponatremi, tuz azalmasına yatkın olan, antidepresan kullanan ve ileri yaş hastalar, bunama hastaları, demans hastaları ikinci önemli gruplar. Neden? Çünkü 14-16 saat sıvı almazsanız, lityumda kullanıyorsanız, yani böbrekle ilgili bir sorununuz varsa ve 50 yaş üzerindeyseniz ciddi anlamda böbreği hırpalamış oluyorsunuz. Kreatinin yükseliyor. Birkaç gün oruç tuttuktan sonra kreatinin yükseliyorsa insanların dikkatli olmasını, böbrekle ilgili sorunları varsa çok dikkatli olmalarını şiddetle öneririm. Bunu mutlaka doktorlarıyla tartışsınlar. İkinci grup ilaçlarımızın çoğu tuz attırıyor. Hiponatremi diyoruz. Çok halsiz bırakıyor. Bu ileri yaş insanlar zaten çoğunda tansiyon var. Tuz attıran tansiyon ilaçları kullanıyorlar. Ve zaten tansiyon olduğu için tuz kısıtlamasıyla besleniyorlar. Çok ağır, kişiyi halsiz bırakan, ayağa kaldırmayan, bilincini kaybettirecek kadar tuz eksiklikleri görebiliyoruz. Hiponatremi olabiliyor. Bir de terliyorlar. Uzun süre su almıyorlar. Bu en önemli sorunlar. Ve son bir sorun da, üçüncü bir sorun da çok sık gördüğümüz Ramazan'da ilaçlarımı nasıl kullanır? Eğer bir hormon ilacı değilse ya da çok kısa aralıklarla kullanılacak bir ilaç değilse iftar sahur diye bölebilirsiniz. Çünkü bizim ilaçlarımızın çok büyük kısmı uzun salınımlı, etkileri uzun süren bir periden filan gibi ya da işte lorazepam, ativan gibi ilaçlar hariç, çok kısa etkili ilaçlar hariç son derece uzun etkili, etkilerini uzun sürede gösteren ilaçlar çok büyük bir sorun olmaz. Oruç tutmalı mıyım, tutmamalı mıyım ilaçlarla beraber? Yine en sık sorulardan biri. Ben bunu kişiye bırakıyorum. Çünkü belli bir yaşta ve bu konuyu çok önemseyen yaşlılarımız ya da çok değil insanlarımız var. Bunu tutmamak ilaçları onlara daha ağır gelebiliyor. Daha fazla morallerini bozabiliyor. Bunu deneyebilirler. Yani tutmayı ve tutmamayı deneyebilirler. Vücutları zaten hemen buna tepki verecektir. Bunlar aslında ana noktalar. Bu noktanın üzerinden diğer soruları sorabiliriz. Ben mesela şunu merak ediyorum. Depresyon hastasıyım veya panik atağım var. İlaçlarımı kullanıyorum. Ama iftar sofrası da benim maneviyatıma çok iyi geliyor. Bunu nasıl ayarlayabilirim? İşte burada kâr zarara bakmalısınız. Gerçekten bazı insanların manevi ve mistik değerleri inanılmaz önemli onlar için. Yani onlara bunu yapma dediğinizde gruptan da kopmuş oluyorlar. Yani oruç tutanlardan kopmuş oluyor. İşte iftar diye düşünmeyin. Teravisi var, sahur var. Bundan çok keyif alan, çok geleneksel bir ortamda olabilir. Ve bunu bozmak daha fazla zarar verebilir. Yani o noktada belki belli bir ilacı bir süre değiştirmek, yani bunu doktorunuzla bir konuşmak lazım. Zarar görüyorsunuz. Ama buradaki kritik şey kreatinin, böbrekte kreatinin yükselmesi. Şeyi saymıyorum. Yani hipoglisemi ayrı bir konu. Yani açlığın epilepsiyi tetiklemesi, susuzluğun ayrı bir konu. Sirkadyen ritmin değişmesi. Yani çünkü bir şekilde uyku uyanıklık döngüsü çok değişiyor insanlarda. Ve bu insanları çok etkileyebiliyor. Ama zaten 3. 4. 5. günden sonra bunun size iyi gelip gelmediğini, ruh sağlığınızı, beden sağlığınızı etkileyip etkilemediğini çok net göreceksiniz. Bunu izleyin. Buna tutacağım tutmayacağıma takık olmamak, hani beden sağlığınızı bozacak şekilde zaten tutmamak gerektiğini din alimleri de söylüyorlar. Bu yüzden olabildiğince size dönük olaraktan neyi optimal nerede uzlaşılabilirse bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tutulur tutulmaz değil. Ama şu var, böbrek yetmezliğiniz varsa bu kontraindike tutulmaması gerekiyor.
Diyabetiniz varsa zaten bununla ilgili din adamların fetvaları var Diyanet'in. Ve Tansiyon? Tansiyon şu açıdan çok önemli. Yani uzun etkili bir ilacınız vardır. Çok abartmıyorsunuzdur. Yani sıvı aldıktan sonra insan 3 gün aç kalabilir. Rahatlıkla ben yapıyorum bu tip oruçlar. 3 gün sadece sıvıyla gidiyorsunuz. Buradaki sorun bizde. Hatta az yemek değil bizdeki sorun. Tam tersine fazla yiyoruz biz Ramazan'da. Bir sürü insan Ramazan'da kilo alır. Sıvı almamakta sorun var. Tuz almamakta sorun var. Bunları dengeleyebilirseniz, bunları halledebilirseniz büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu da kendi bedeninizi, oruçta ne yaptığınızı artık az çok tanıyorsunuzdur. İzleyin. Farklı bir yanıt veriyorsa bu anlamda aile hekiminden yardım almak ya da spesifik hastalığınız, tansiyonunuz, şekeriniz, afektif bozukluğunuzla ilgili spesifik olan kişiye gidip doktora danışınız. Faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece bunu hiçbir şey değiştirmeyecek diye düşünmemek lazım. Eğer spesifik bir sorun varsa. Günlük hayatta da çokça duyduğumuz bir terim var şimdi. Hatta uyguladığımız. Aralıklı oruç. Aralıklı oruçla dinimizce girdiğimiz Ramazan ayındaki orucun farkı ne? Oradaki su alma mı? Kesinlikle. Ben yıllardır aralıklı oruçla yaşıyorum ve uzun dönemlerim güne tek öğünle de geçebiliyor. Bir açlık söz konusu ve ilaç da kullanıyoruz aralıklı oruç diyetine uyarken. Tabii kullanabilirsiniz. Yani ben de kullanıyorum ama sıvı alabiliyoruz. Hatta dediğim gibi yani 3 gün süren sadece sıvı aldım. Oruçlar tuttum da oluyor yılda bir iki kere. Buradaki sorun açlık değil, sıvı. Ana sorun yani böbreklerden atılım ve sodyum atılımı ile ilgili vücuttan. Ana sorunlar bunlar. Bunun dışında açlık epilepsiyi tetikleyebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekir. Sizin ruh halinizi olumsuz etkilemeyecekse ve bedensel yapınızı etkilemeyecekse hiçbir sıkıntı yok. İlaçların saatleri, düzeni ayarlanır. Ancak sizi olumsuz etkiliyorsa. Çarpıntı hissediyorum mesela. Tutabilir miyim oruç? Sürekli öyle bir çarpıntı hissediyorum. Nabzınıza bağlı. Nabzınızın hep böyle 120-130'larda olması çok akıllıca bir şey değil. Paniğiniz var. Akıllıca bir şey değil. Çünkü burada da ters tepmeye başlıyor. Çünkü paniğini durduramıyor. Acile gidiyor. Enjeksiyon yapıyor. Tüh kahretsin orucum da bozuldu diye daha çok morali bozuluyor. Yani burada o kar zararı iyi oturtmak gerekiyor. Çünkü paniğiniz varsa durduramazsınız ki bunu. Yani bir şekilde dilerel ya da ilerleyim ya da bir şey alacağız. Yani bunları acile gidip enjeksiyon olacaksın. Paniğine müdahale edecek. Paniği durduramazsın. Yani bununla ilgili yöntemleri öğrenmediyseniz siz sıkıntı çekersiniz. Burada hep söylüyorum. Kar zarara bakacaksınız ve sizi bedeniniz eğer hiponatremiye giriyorsanız yani bence orada bir durun yani. Ya da kreatininiz bir anda 1,5 lira çıkmış hiç olmayan bir şekilde sıkıntı yaşıyorsunuz. Hemen durun yani. Çünkü böbreğinizi yiyorsunuz. Delirime girmek üzeresiniz. Bu dediklerim 50, 55, 60 yaş üzerinde özellikle 60 yaş üzerinde had safhada önemli. Bunama demans tanısı olan, ayar unutkanlıkları olan had safhada önemli. Çoklu hastalığı olan yani tansiyon, diyabet, psikiyatrik hastalık. Bu üçü bir arada olanlarda yani metabolizmayı o dalgalanmayı durduramıyoruz. Sonrasında çok ağır sıkıntı yaşıyoruz. Biz her Ramazan'da hani pek çok mide kanaması, acillerde pek çok tansiyon atakları, hipoglisemi atakları, pek çok hani aciller kaynar yani. Sağlığımıza dikkat ederek tuttuğumuzu düşünmüyorum. Zaten diyabet müthiş dalgalanıyor. Çünkü insülin vurmanız gereken saatler var, yemek yemeniz gereken saatler var, ara öğünleri var. Siz bunu sırf birbirine çok yakın 2 tane çok yediğiniz ve arada da aç kaldığınız dönem yapıyorsunuz. Metabolizmadan çok yoruluşuyor. Belki bizde değil ama aile büyüklerimizde bu kronik rahatsızlıklar varsa onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Uyarıp biz izleriz. Yani aniden hiponatremisi varsa yataktan kalkamaz. İlgisini tamamen kaybetmiş. Hiçbir şey yapamaz hale gelecek. Tamamen içe kapanacak ya da sayıklamaya, saçma sapan konuşmaya başlayacak. Orada bileceğiz ki bu adam deliriuma giriyor. Yani ya da ödemi başlayacak ayaklarında. Biz o noktada bir şeylerin iyi gitmediğini anlamalıyız. Yani bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. O anlamda izlemin kişinin halsizliği, kişinin dinçliği, kişinin hayata ilgisi ve işlevselliğinin birdenbire kırıldığı noktada hemen uyanmalıyız bence. Bir de uyku bütünlüğünün önem arz ettiği hastalarımız için sahura kalkmak bu bütünlüğü bozabilir mi? Yani eğer açlıkla ilgili büyük bir sorunları yoksa yani tek öğün tutsunlar. Yani aralıklı oruç gibi ben dediğim gibi uzun yıllar günde tek öğün yedim. Sahura kalkmayı bilemiyorum. Saati kursunlar. Bol bol sıvı alsınlar. Yemek yiyeceklerini orada. Daha bile iyi olabilir. Hani sahura kalkmak dediğiniz zaman bir şeyler atıştırıp hemen bol sıvı alıp hemen uyumaksa sıkıntı olacağını çok düşünmüyorum. Ama ritmin tamamen değişmesi. Yani gece boyu uyanık kalıp iftardan sonra gün boyu uyumak olacaksa ritim değiştiği için onu tekrar oturtmaları zaman alıyor. Ki zaten bu bizim gençlerimize yaygın bir eğilim. Yani böyle oyunları falan nedeniyle. Yani bir şekilde biyolojik olarak evrimleşeceğiz gibi.
Yani gerçekten uykudan beslenmeye. Evet. Sanayi elektriği öncesinde insanlar 2 parça uyurmuş. Ama elektriğin gelmesi, aydınlanmanın gelmesiyle beraber o tek parça uyuma, tek yatak odasında uyuma falan gibi özellikler gelmiş. Şimdi sanki yine 2 yatak odası ve 2 parça uyku ya da uyku ritminin değişmesi gibi başka bir şekilde uykumuzu evrimleştireceğiz gibi duruyor. Anladığım kadarıyla kronik hastalığı olanlar, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar ve ilaç kullanan hastalarımız öncelikle hekimlerine danışacaklar. Sonra eğer oruç tutuyor iseler kendini gözlemleyecekler. Dikkat edeceği birkaç unsur var, ona özen gösterecekler. Özellikle lityum kullananlar ve özellikle psikiyatri ilaçlarıyla beraber diüretik hipertansiyon ilaçlarını, ödem çözücüleri kullananlar, diüretik idrar söktürücüleri kullananlar bu konuya had safhada dikkat edecek. Çok ciddi, bu da iyi bir fikir değil. Evet, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.